En büyük günah nedir? Kul hakkı ya da şirk. İmam Hatip okudum abi. Hangi dine inanıyorsunuz? Deistim. Öncesinde Müslüman mıydınız peki? Hiçbir zaman aslında değildim. Öyle görünmeye çalışıyordum. Ben ikna olmayacağım yani. İstediğiniz kadar kendinizce kanıt sunabilirsiniz. Hangi dine mensupsun? Herhangi bir dine mensup değilim. Gözümle görmedikçe çok fazla inanacağımı düşünmüyorum. Eninde sonunda her şey bir sonsuz yokluğa gidiyorsa eğer baktığımızda o zaman hiçbir anlamı yok yaşamanın. Sizin saçma diyeceğiniz şeylere inanan insanları tanıyorum. Hala Zeus'a tapan insanları tanıyorum. Benim için hiçbir fark yok bunların. Benim gözümde Allah, Tanrı, Zeus kim olursa olsun. Onun gözünde kötü gözüktüğümü düşünmüyorum. Sırf onu kabul etmediğim için beni cehenneme atacak bir Tanrı varsa da yapsın. En büyük günah nedir? En büyük günah nedir? Yalan muhtemelen. En büyük günah nedir? En büyük günah benim gözümde kul hakkı. Çünkü sonuçta hani diğer bütün günahlar bence insanların hani kendisiyle ve Allah arasında. Ama kul hakkı girdiğinde işin içine başka bir kulun da aynı zamanda hakkına girdiğimiz için yani affedilmeyecek günahlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bence insanların birbirini hor görmesi, bir başka insanın kendinden aşağı görmesidir bence günah. En büyük günah nedir? En büyük günah en yakınım dediğin dostuna ihanet etmektir kesinlikle. Şirk. Kul hakkı ya da şirk. Şirk doğru. Neden böyle düşündün? Nereden biliyordun bu bilgiyi? İmam Hatip okudum abi. İmam Hatip mezunusun. Evet. Şu anda Müslüman mısınız? Hayır. Yok ben de değilim. Peki sen Müslüman mısın? Hayır. Hangi dine mensupsun? Herhangi bir dine mensup değilim. Bu arada Müslüman mısınız? Hayır. Öncesinde Müslüman mıydınız peki? Öncesinde hiçbir zaman aslında değildim. Ailem öyle olduğu için öyle görünmeye çalışıyordum. Ama değildim. Hiçbir zaman değildim. Küçüklükten beri, yeterince büyüdükten, yeterince hepsinden öğrendikten sonra birini umarım yakın hissederim. Peki Müslüman mıydık? Evet, Müslümanım. Elhamdülillah. Çok güzel. Kul hakkı evet çok büyük bir günah ama en büyük günah şirk. Duymuş muydun daha önce? Evet, tabii. Allah'ın bir olduğunu kabul etmemek ve hani başka bir şey onunla denk tutmak veya üstte tutmak. Şöyle şirk neden aslında en büyük günah biraz onu konuşalım. Normalde kul hakkı bir kişinin hakkına tecavüz ve gerçekten çok çirkin, kötü bir durum. Evet bir kişinin bir hukukuna tecavüz. Şirkte de bu durum aslında o bütün vazifesini yapan alemdeki her şey o Allah'ın varlığını birliğini ilan ediyorken yani güneş doğuyorken bugün senin kanındaki trombositinden nötrofiline kadar her şey belli oranda sana hizmet ediyorken hatta onu geçtim parmak uçlarımıza baksak bile mesela Ameli her birimizin parmak izi farklı. Evet. Hepimizde parmak var ama parmak izlerimiz farklı ve 1800'lerin sonunda bu fark ediliyor. Şimdi bunu düşündüğünde ve devamında birçok noktada kullanılıyor. İşte adli süreçlerde, yurt dışı giriş çıkışlarda, pasaportlarda, evraklarda, ehliyetlerde vesaire. Ve Kur'an'da bununla alakalı Kıyamet Suresi 3. 4. ayetlerde bir ifade geçiyor. Biz parmak uçlarını bile yeniden yaratmaya iktidarımız var diye. Şimdi düşünüyorsun demek ki Allah bizimle özel ilgileniyor. Her şey vazifesini yapıyor. Benim bedenimdeki her hücre vazifesini yapıyor. Güneş vazifesini yapıyor. Dünya vazifesini yapıyor. Satürn vazifesini yapıyor ve Melih şu anda burada çok rahat konuşabiliyor. İşte şirk bunların hepsinin hakkına girdiğinden dolayı kişi, kul kendi vazifesini yapmadığı için ve Allah'ın o isim ve sıfatlarındaki haklarına girdiğinden dolayı tek yaratıcı. Buralardaki hakka girdiğinden dolayı şirk en büyük günah oluyor işte. Anlaşıldı mı? Anladım. Çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Eyvallah. Peki Melih şeyi de sorayım. Ya ben ne için yaratıldım? Neler yapıyorum? Nasıl yaşıyorum? Bunları hiç sorma fırsatın oluyor mu kendine? Ya şöyle aslında çok uzun bir süre sorguladığım bir dönem oldu. Hatta Müslüman olmadığım dönemler de oldu öyle söyleyebilirim. Ya bunun için çok çeşitli kişilerle konuştum. Ailemle önce konuştum. Sonra Kur'an'ı birkaç kez baştan okudum Türkçe şekilde anlamak için. Hani bu bana biraz yardımcı oldu. Kendimi çok sorguladım. Hani eninde sonunda bir amacımız var mı? Bir sebebimiz var mı diye. Tekrardan böyle Müslümanlığa yani bu noktada tutturan ne oldu? Beni daha çok tutturan şu oldu diyebilirim. Ahlaki olarak düşündüğümüzde yani eğer bir tanrı yoksa, bir inancımız yoksa, eğer İslam gerçek olmasaydı attığımız hiçbir adımın bir anlamı olmuyor. Yani baktığımızda benim hani şu an buradan bir adım atmakla karşımdaki kişiye zarar vermek arasında hiçbir fark olmuyor ahlaki olarak baktığımızda. Hani demek istediğim iyi kötü kavramı değil. İyi kötü kavramı olarak tabii ki fark ediyor ama eninde sonunda her şey bir sonsuz yokluğa gidiyorsa eğer baktığımızda o zaman hiçbir anlamı yok yaşamanın. Evet yani yokluğu insan hiç istemiyor. Fıtrat onu kabul etmiyor gerçekten dediğin gibi. Hangi dine inanıyorsunuz? Deistim. Agnostiyim ben de. Peki konuşsak ben fikirleri açığım der misiniz yoksa yok hayır biz bu konuda tamamen herhangi bir şey düşünmüyorum mu diyorsunuz? İnsanlarla tartışmaya karşıyım genelde çünkü çok fikirleri değiştirebileceğine inanıyor insanlar. Ama bazı
konulardan kaynaklı benim fikirlerim sabit. Tabii ki başka dinde inanan insanlarla hiçbir problemim yok. Zaten insana dini değil kendi kişiliği tanımlar, nasıl olduğu tanımlar, kim olduğu tanımlar. O yüzden insanların dinini sormam, nereli olduğunu sormam, kim olduğunu sormam, ırkını sormam. İnsan iyiyse iyidir. Kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuyorsan iyi adamsındır. Önemli olan o. Allah. Ben de genel olarak her dine saygım vardır. Şöyle söyleyeyim. Mesela arkamızda bir grafiti var. Ben diyorum ki ya birisi bilgisiyle, gücüyle bunu yazdı. Bir başkası da diyor ki hayır arkadaş o sprey tesadüfen buraya geldi ve tesadüfen bir rüzgar, bir deprem, bir sarsıntı bir şey oldu ve bu anlamlı harfler bir araya geldi. Bu ikisinden hangisi daha mantıklı geliyor size? İkisi de mantıklı gelmiyor çünkü Tanrı'yı insan aklıyla anlamamız mümkün değil. Tanrı'yı herhangi bir insan şekliyle somutlandırmamız, insan fikirleriyle somutlandırmamız doğru değil. Çünkü Tanrı insanların aklını alamayacağı seviyede yüksek ve yüce bir canlı olmalıdır. O yüzden insanlarla bu şekilde şeylerle ilgili tartışmayı bıraktım. Çünkü Tanrı'yı biz anlayamayız. O zaman çok haksızlık olmaz mı onu anlayamayacak olsak? Bizim asıl yaratılış amacımız onu tanımakken onu anlayamayacak bir şekilde yaratılmamız. Aklımızın onu almaması ki aslında düşündüğümüzde aklımızın almayacağı bir nokta yok. Akla kapı açar ve iradeyi elden almaz. Çok basit bir mantıkla spreyle yazı yazıldı. Basamak basamak gittiğimizde bu yazı tesadüfen mi oldu? Yoksa birisi bunu yazdı mı daha mantıklı oluyor? Birinin bunu yazması daha mantıklı oluyor tabii ki. Yani birinin bunu yazması daha mantıklı. Rüzgarla, depremde, sarsıntıyla olmadı. Birisi bunu yazdı. Koca bir duvara 5 harf yazan birisi için. Diyorsun ki bu tesadüfen olmaz. Bunu birisi yazmıştır. Sende 100 trilyon hücre var. 1 milimetreden daha küçük bir hücrenin boyutu. O hücrenin içerisinde de DNA var. O DNA'da da 3.2 milyar harf var. Onu oraya sıkıştıran sence tesadüfen olabilir mi? Bu denklemden baktığında diyorsun ki bunun bir ilimle, bir güçle, kudretle yapılmış olması gerekir. Mantık bunu söylüyor aslında. Dediğim gibi ben bunlar olmamıştır demiyorum. Sadece dediğim gibi kanıtlanamayacağını savunuyorum. Kendi insan istediğine inanabilir. Nasıl inanmak istiyorsan, kendini nasıl mutlu hissediyorsan öyle olmalısın. Burada senin Kerem'i gördüğün kadar ayan beyan göstermeyecek ki o zaman imtihan sırrı ortadan kalkmasın. Senin iradenle bir seçim yapman gerekiyor ki elmas ruhlularla kömür ruhlular ayrılsın. Bu denklemde baktığında çok basit bir parmak izine baktığında Kerem hepimizinki birbirimizden farklı. Kıyamet suresinde Allah biz sizin parmak izinizi bile en baştan yaratırız diye meydan okuyor. Bu kadar bizim için spesifik, bizimle bu kadar ilgilenen ve bunu 1400 yıl önce Kur'an'da bize söyleyen bir zat var. Sence burada bir yaratıcı tarafından yaratıldığının ayan beyan göstergesi olmuyor mu bu? Bana kalırsa olmuyor. Benim fikrim bu yönde. Siz nasıl düşünüyorsanız, ikna etme yönteminiz de nasılsa bilmiyorum ama ben ikna olmayacağım yani. İstediğiniz kadar kendinizce kanıt sunabilirsiniz. Ben hayatımı böyle yaşamaktan mutluyum. Bu düşüncelerin benim hayatımda hiçbir önemi yok. Bir insanın da bunlara inanıp inanmamasının da bir önemi yok. Bana kalırsa dediğim gibi bir insan iyiyse iyidir. Bir şeye inanıp inanmamasının benim için bir önemi yok. Bir şeye ikna olmam için de bir şey gerekmiyor yani. Ben bir şeye ikna olmak istemediğim için ikna olmuyorum. İkna olmak istesem bir sürü kanıt kendimde bulurum. Kanıt görmek istedikten sonra görür insan. Çok fazla dogmatik bir insan değilim. Hayatım boyunca fikirlerim çok fazla değişti ama fikrimin değişmeyeceği bazı katı konular var. Bunlar gibi konular. Ama dediğim gibi hiçbir insanın diniyle, neye inandığıyla, neye inanmadığıyla ilgilenmiyorum. Ben çok sizin saçma diyeceğiniz şeylere inanan insanlar da tanıyorum. Hala Zeus'a tapan insanlar da tanıyorum. Benim için hiçbir fark yok bunların birbirinden. Çünkü bir yaratıcıya inanıyorsan ve o seni mutlu ediyorsa, rahat ediyorsan, kendini daha stabil bir ruh halinde hissediyorsan, seni mutlu ediyorsa bu halde olmanı tercih ederim veya bundan uzaklaşmamanı tercih ederim. Ama ben bir din içerisinde bulunmadığımda kendimi daha güvende, kendimi daha rahat hissettiğim için bir din içerisinde değilim. Bir şeyi illa reddetmekle, inat etmekle alakası yok. Kendimi daha mutlu hissettiğim için böyleyim. Aynı şekilde siz de kendinizi daha mutlu hissettiğiniz için bir dine inanıyorsunuz. İnanmadığınızda bir tanrının olmama fikri zaten inanan bir insana çok rahatsız edici ve korkutucu gelir. Çünkü öldükten sonra olacakları düşündüğünüzde tamamen yok olma fikri insana çok karamsar ve kötü gelebilir. Ama ben bunu tamamen kabullendim. Diğer canlılar gibi öldüğümde toprağa karışıp dünyanın bir parçası olma işini kabullendim. Ben kafamı yastığa koyduğumda rahatım. Eğer öbür tarafta cennet veya cehennem varsa da rahat olacağım. Benim gözümde Allah, Tanrı, Zeus kim olursa olsun. Onun gözünde kötü gözüktüğümü düşünmüyorum. Çünkü olabildiğince iyi bir insan olarak yaşamaya çalışıyorum. Eğer sırf onu kabul etmediğim için beni cehenneme atacak bir tanrı varsa da yapsın, ben ona her zaman saygı duyarım. Oraya gittikten sonra iş çok geç olacak ya. Onun varlığını reddetmek ne? Aslında onu bir anlamamız lazım. Bu çok basite indirgiyoruz bu konuyu ama evrende bütün işleyen sistemi reddetmem demek. Tıpkı sana ben bir bahçe verdim ve bahçeye 10 dönümlük bahçe. O bahçeye de her gün sabah 10'da musluğu çevireceksin. Otomatik sulama sistemi sulayacak. Sonra kapatacaksın, kapanacak. Ben geliyorum 3 gün sonra, Kerem ne yaptın? Ben unuttum ya diyorsun. Ben musluğu çevirmedim. Kerem nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bak bütün 10 dönümlük bitkiler senin yüzünden öldü burada dediğimde ya ben sadece musluğu çevirmedim canım, ne olacak? Benim ne suçum var desen nasıl
mantıksız olur? Güneş bugün doğuyor, batıyor, o vazifesini yapıyor. Bugün senin kan kürelerindeki nötrofiller, eritrositler, eozinofiller, bazofiller her biri görevini yapıyor. Bugün parmak ucundaki DNA görevini yapıyor. Keratin ters bir yerde düz bağlanıyor, saçın uzuyor, tırnağın uzuyor ama kaşın uzamıyor, kirpiğin uzamıyor. Şimdi bu kadar denge varken burada, sistem işliyorken ve her biri görevini yapıyorken ve Kerem'in de kul olarak, yaratılmış olarak bir tane vazifesi en temelde Allah'ı tanımak, kabul etmek iken aynı bunun gibi işte işleyen sistemde senin o musluğu çevirmek gibi sadece. Basit bir noktada Allah'ı tanıyıp kabul etmen ve devamında bu iyi düşüncelere zaten sahip olduğunda İslam bunları reddetmiyor. Aksine seni bunlara teşvik ediyor. Sadece bunu kabul ettiğinde aslında çok kıymetli bir adım atmış olacaksın. Ama diğer türlü ben sadece musluğu çevirmedim demek yeterli bir bahane olmadığı gibi ben sadece inanmıyordum demek de yeterli bir bahane olmayacaktır. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız aslında. Gerçekten çok güzel bir argüman. Ama eminim eğer oralarda bir yerde bir yaratıcı varsa çok daha büyük işleri olduğuna eminim bu bizim bir şeye inanıp inanmamamızla veya onu reddedip etmememizle bizim daha çok insanlara nasıl davrandığımız, kime ne yaptığımız, kimin özümüzde ne olduğumuzla ilgilendiğine çok daha fazla düşünüyorum. Siz farklı düşünebilirsiniz tabii ki. Buna tabii ki saygı duyuyorum. Ama siz nasıl farklı düşünüyorsanız benim de düşünme şeklim bu yönde. Şöyle Allah'ın en ufak noktada sana müdahale etmesi diğer büyük işleri yapmasına engel değil. Biz kendimiz gibi düşünmememiz lazım en başında senin dediğin gibi. Mesela güneş ışığı sana geldi diye bana gelmesi azalmıyor ya. Güneş ışığından pay biç. Veya işte güneş ışığı bana geliyor ama bir bitkiye gitmesini azaltmıyor. Yani bana geldi diye bitkiye gitmekten geri durmuyor. Veya güneş dünyayı ısıtıyor ve ışıtıyor diye bir bitkinin büyümesine engel değil ya. Aynı bunun gibi büyük olayları yaratıcı atfettikten sonra küçük olaylarda onu görmemek, onu tanımamak aslında. Yani bir güneş mantığı üzerinden baktığında ısısı ve ışığıyla her noktada herkese nüfuz edebiliyorsa Allah nasıl nüfuz etmesin ki? Nasıl bunlarla ilgilenmesin ki? Evet, bugün Kerem'in ağzından çıkan her kelimeyle ilgilendiği gibi, Kerem'in inancıyla ilgilendiği gibi, Kerem'in saçının uzamasıyla kirpiğinin uzamamasıyla da ilgileniyor. Kerem'in parmak ucunun iziyle de ilgileniyor ve Kerem'in dostluklarıyla, arkadaşlarıyla da ilgileniyor ve Kerem'in bugün Kadıköy'de yürürken burada sana göre tesadüfen belki birkaç kişiye denk gelip orada Kerem'e bir fırsat daha sunuyor. Diyor ki evet ben sana bak şu günde, şu tarihte Kadıköy'de geçerken sana bir kere daha fırsat sunmuştum. Ve burada bu iradi kapı sana açılmış oluyor. Ben muhabbetinden çok keyif alıyorum. Yani eyvallah. Bence biraz daha düşününce bu noktada bir adım atabileceğini de düşünüyorum. İnsanların fikirleri büyüdükçe değişir. Ben zaten daha 18 yaşındayım. Belki ileride fikirlerim değişir. Çok dogmatik değilim ama bazı konularda dediğim gibi katı fikirlerim var. Kendim bir şeyi fark etmedikçe, kendim bir şeyi hissetmedikçe, kendim bir şeyi gözümle görmedikçe, daha doğrusu iç gözümle görmedikçe, hissetmedikçe bir şeye çok fazla inanacağımı düşünmüyorum. Aynı şekilde ben de sohbetinizden keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Bu söylediklerim peki bir aklımda kapı açmadı mı yani bu noktada? Yani ya varsa gerçekten hani ya yoksa'yı düşünüyoruz ama ya varsa ve bunlardan sorumluysan ve bundan dolayı gerçekten bu riske değer mi? Sence bu riske değer mi? Aslına bakarsanız dünyada 4500 tane tanrı var. Yani insanların inandığı şeyler farklı, insanların inanmadığı şeyler farklı. Siz sadece benim inanmadığımdan bir fazlasına inanıyorsunuz. O yüzden çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ve eğer orada bir yerlerde bir tanrı varsa dediğim gibi cennet cehennem varsa beni nereye gönderecekse tamamen ona kalmış bir şey. Çünkü ben kafamı yastığa koyduğumda çok rahat uyuyorum. Hiçbir insanla sıkıntım yok. Allah'ın yapma dediği yaptığım hiçbir şey yok. Sadece fikirlerim bu yön doğrultusunda. Diğer dinlere karşı da bakış açım aynı şekilde. Fikirlerinize saygı duyuyorum kesinlikle. Anlattığınız şeyler de güzel. Diksiyonunuz da çok güzel. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Bu kadar fazla saygılı, bu kadar fazla iyi konuşan çok az insan gördüm gerçekten. Sohbetinizden çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Peki bu kadar dediğin gibi bunca faaliyeti hem etrafımızda hem alemde hem bizde gösteren bir Allah. Bizden de 5 vakit farz namazlarımızı kılmamızı istiyor. Bu noktada çaban veya durumun nasıl? Şöyle söyleyeyim, yani evet Müslümanım ama bir mümin olduğumu söyleyemem maalesef. İnşallah ben de olabilirim bir gün mümin ama şu an hani 5 vakit namaz kılmıyorum. Elimden geldiğince cumalara gitmeye çalışıyorum. Ya aslında çok bir bahanem yok. Çünkü öğrenciyim, hani çalışmıyorum. O yüzden aslında kılabilirim 5 vakit namaz ama yani işte henüz o güç yok bende. İnşallah bir gün olur. Neden kılamıyoruz aslında belki şudur. Şu an çalışmıyorum, öğrenciyim. Buna namaz kılman için bir sebep gibi görüyorsun ya. Belki de bu düşünce namaza götürmüyordur. Çünkü şartlar ne olursa olsun benim namazı kılmam lazım. Biz şu an desek ki ya şurayı seninle beraber kazacağız 10 saat boyunca ve 10 kilo altın bulacağız Melih. Yapar mısın bunu benimle? Tabii. Kesinlikle yaparsın. Ben ama bu vaadimden dönebilirim. Burada altın çıkmayabilir, yalan söyleyebilirim veya o
o altını tamamen alıp tamamını kendim götürebilirim. Bir insanım ben sonuçta. Ama Allah diyor ki günde 1 saat etmeyen namazı kılın. Farz namazınızı kılın. Arasındaki bütün basit hareketlerinizi ibadete çevireceğim, sevap vereceğim. Arasındaki küçük günahlarınızı affedeceğim. Demek ki o zaman şu sonuç çıkıyor orada Melih. Acaba Allah'ın vaadi bir insanın söylediğinden daha mı değersiz kalıyor bende? Bunu düşünmek lazım. Belki bugün bir adım atarız. Ha, ne diyorsun Melih? İnşallah. Bir bismillah der miyiz? Bismillah. Bir adım atar mıyız yani namaz için? İnşallah atarız o zaman. Anlaştık mı? Sözleştik mi? Anlaştık. Eyvallah. Çok memnun oldum. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı günler dilerim. Ben teşekkür ederim Kerem. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki yenilebilirsiniz, sıkıntı yok. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Eyvallah. Çok memnun oldum. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Çok memnun oldum.